Türkiye'de mutlaka görmeniz gereken yerlerden bir tanesi de Bergama. Türkiye'de mutlaka görmeniz gereken yerlerden bir tanesi de Bergama. Bergama, Ege kıyısında Bakırçay'ın kolu üzerine kurulmuş Pergamon isimli antik kentin uzantısı. Pergamon zaman içinde Bergama olmuş. Verimli toprakları, kendi kendine yeterliliği ve savunulması kolay bir coğrafyaya sahip olduğu için bir şehir devleti olarak kurulmuş. Pergamon'un tarihi daha erken zamanlara gitmekle birlikte büyük bir krallık haline gelmesi Helenistik dönemde, yani milattan önce 4. yüzyılda gerçekleşmiş. Büyük İskender'in ölümünden sonra bu bölge İskender'in generali Lysimakos'un payına düşmüş. Lysimakos 1. Selevkos Nikator'la savaşmaya giderken servetini güvende olsun diye Pergamon kalesinin komutanına emanet etmiş. Lysimakos savaşta ölünce kalenin komutanı bu parayla halk için faydalı olacak binalar inşa ettirmiş. Yerleşim büyümüş. Zaman içinde burası Attalos Hanedanı Krallığı'na dönüşmüş. Hatta tüm Ege bölgesini kapsayacak Bergama Krallığı diye bilinen Helenistik Krallığın başkenti olmuş. 1. Attalos ile 2. Ömenes'in hükümranlığı altında gücünün zirvesine ulaşmış. 1. Attalos, krallığını genişletmenin yanı sıra başkentini çok güzel mimari yapılarla süslemiş. 2. Ömenes de Pergamon'un kültürel önemini zirveye taşımış. 2. Attalos, M.Ö. 2. yüzyılda kardeşi 2. Ömenes'e ithafen bir kent kurmuş. Kardeşine karşı duyduğu sevgi ve bağlılık nedeniyle bu kente kardeş sevgisi kenti anlamına gelen Philadelphia adını vermiş. Bugünkü adı Alaşehir. Amerika'daki Philadelphia'nın adı da aslında bu şehirden geliyor. İkinci Attalos ayrıca Akdeniz'e açılmak için Attalia adında bir liman kenti kurmuş. Kent adını kurucusundan almış. Attalos, Attalia olmuş. Attalos'un kenti anlamında. İşte bu kent de günümüzün Antalya'sı. Pergamon büyük bir kültür merkezi olmuş. Mısır'daki İskenderiye Kütüphanesi ile boy ölçüşebilecek önemli bir kütüphaneye, ünlü bir mimarlık okuluna ve Zeus sunağı gibi mükemmel anıtlara sahip olmuş. Pergamon aynı zamanda heykelcilik, tıp ve eczacılıkla da ünlenmiş. 3. Attalos dönemin büyük gücü Romalılarla gizli bir anlaşma yapmış. Bu anlaşmaya göre Romalılar 3. Attalos yaşadığı sürece Bergama'ya zarar vermeyecek ama Attalos öldüğünde Bergama Krallığı Roma'ya kalacakmış. Bu gizli anlaşmadan kimsenin haberi olmamış. Bunu ancak M.Ö. 133'te 3. Attalos öldüğünde vasiyetiyle krallığını Roma'ya bıraktığını görünce şaşırarak öğrenmişler. Böylece Anadolu'da Roma dönemi ilk defa Pergamon'da başlamış. Kent, Arap, Bizans ve son olarak 14. yüzyılda Türklerin eline geçmiş. Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın havarilerinden Yuhanna'nın vahiylerinde geçen Asya'nın 7 kilisesinden biri Pergamon. Vahiyde geçtiği şekliyle Yuhanna, Pergamon'a yazdığı mektupta şeytanın tahtından bahsediyor. Şeytanın tahtı dediği Zeus sunağı olmalı. Sunağa uzaktan bakıldığında gerçekten de taht gibi görünüyor. İzmir Dikili Demiryolu inşaatını yapmak üzere Türkiye'ye gelen Alman mühendis Karl Humm'un Bergama'da gördüğü heykeltıraşlık parçalarından bazılarını 1871'de Berlin'e göndermiş. Bunların Berlin'deki uzmanların dikkatini çekmesi üzerine Osmanlı Devleti'nden alınan özel izinlerle Karl Humm'un Bergama kazılarına başlamış. Yapılan anlaşmaya göre kazılarda çıkarılan altın gibi değerli objeler ülkemizde kalacak, diğer eserler Almanya'ya götürülebilecekmiş. Berlin'deki Pergamon Müzesi'nde sergilenen eserlerin hikayesi böyle.
Bergama'da Atina Akropolisi'nden hiç de geri kalmayacak güzellikte muhteşem bir Akropolis var. Akropolis, tepelere kurulan, savunmaya uygun yüksek şehir demek. Zeus sunağı Berlin'e götürülmemiş, kamusal yapılar biraz daha iyi korunabilmiş olsaydı Bergama Akropolisi belki de dünyanın en güzel ve en meşhur Akropolisi olabilirdi. Aslında bu haliyle bile oldukça kayda değer. Akropolis'te yer alan binalar aşağıdan göze güzel görünecek biçimde tasarlanmış. Amaç kente vadiden bakanları etkilemekmiş. Pergamonlular estetik şehirciliği seçmiş. Bu durumda Pergamon, ünlü şehir plancı Hipodamos'un işlevsel şehirciliğine karşı çıkan ilk kent olmuş. Büyük bölümü Berlin'deki Bergama Müzesi'nde sergilenen Zeus sunağı bugüne kadar inşa edilmiş en güzel sunak olarak kabul ediliyor. Sunağın kabartma yöntemiyle yapılmış heykeltıraşlık betimlemeleri Berlin'de önce Rönesans barokuna benzetilmiş. Ancak Helenistik dönemden olduğu anlaşıldığında kayıtlara antik barok olarak geçmiş. Kentin koruyucusu sayılan akıl ve savaş tanrıçası Athena adına yapılmış Athena kutsal alanı ve tapınağı 3 tarafı revaklarla çevrili bir orta avluyla dor düzeninde bir tapınaktan oluşuyor. Athena tapınağının birçok parçası Berlin'de yeniden ayağa kaldırılmış. Pergamon'da yalnızca temelleri kalmış. Pergamon Kütüphanesi 2. Ömenes tarafından yaptırılmış. 200 bin cilt kitapla antik dünyanın 3 ünlü kütüphanesinden ikinci büyük olanı. Mısırlılar bir ara kıskançlıktan papirüs ihracatını durdurmuş. Buna kızan Pergamon kralı yeni bir malzemenin bulunmasını emretmiş. Koyun ve keçi derisinin inceltilmesiyle elde edilen ve papirüs yerine kullanılacak olan bu yeni malzemeye parşömen adı verilmiş. Pergamon, Roma hakimiyetine girdikten sonra Marcus Antonius buradaki kitapları İskenderiye Kütüphanesi'ne eklenmek üzere Kleopatra'ya düğün hediyesi olarak vermiş. Akropolis'in en gösterişli yapısı Trajanus Tapınağı. Milattan sonra 2. yüzyılda Roma İmparatoru Hadrianus tarafından kendinden bir önceki imparator Trajanus için yaptırılmış. Akropolis'teki Pergamon tiyatrosunun dünyanın en dik Helenistik tiyatrosu olduğu söyleniyor. Seyirci kapasitesi aşağı yukarı 10.000 kişi. Bergama'da Akropol dışında aşağıda Asklepion adında bir yer daha var. Burası sağlık ve şifa tanrısı Asklepios adına yaptırılmış. Burada bir tapınak ve tedavi merkezi var. Aslında bir tür hastane. Giriş kapısının üstünde tanrılar adına buraya ölümün girmesi yasaktır yazıyormuş. Asklepion'a kabul edilen hasta burada ölmeyeceğinden emin oluyormuş. Aslında bu da tedavinin bir parçası. Tedavi merkezinde telkin, egzersizler, çamur banyoları, doğa yürüyüşleri, bitki tedavisi ya da bal kürü gibi uygulamalar varmış. Eski çağların Hipokrates'ten sonra en ünlü hekimi Galen. Milattan sonra 2. yüzyılda Bergama'da doğup Bergama'da yaşamış. Asklepion da görev yapmış. Galen hayvanlar üzerinde incelemeler yapmış. Beynin sesi denetlediğini kanıtlamış. Atardamarların hava yerine kan taşıdığını kanıtlayarak 400 yıllık yanlış bir inanışı yıkmış. Asklepion'daki kütüphanede hekimler için birçok kitap bulunduğu gibi hastalar için de kitaplar varmış. Hastaların eğlenmesi için Asklepion'daki küçük tiyatro kullanılırmış.
uyku odaları hastaların uyuyup rüya görmesi için yapılmış. Sonrasında da gördükleri rüyaların analizi yapılırmış. Orta alanın altında 80 metre uzunluğunda bir tünel var. Tünelin zemininin altından su akıyor. Bu suyun hastaları gevşettiğine, dinlendirdiğine inanılırmış. Tedavi merkezi 2 katlı, silindir biçimli bir yapı. 6 tane apsis gibi çıkıntısı var. Tünelden gelen su, yıkanma için yapılmış nişler ve güneşlenme terası bu odanın tedavi amaçlı kullanıldığını gösteriyor. Asklepios Tapınağı milattan sonra 2. yüzyılda yapılmış. Tapınak dairesel planlı, üstü kubbeyle örtülü. Bu yapı Anadolu'daki ilk kubbeli yapılardan. Bergama'nın merkezinde Kızılavlu adında milattan sonra 2. yüzyıla ait bir mekan daha var. Burası Mısır tanrılarına adanmış bir tapınak. Adını kırmızı tuğlalarından alıyor. Bizans döneminde bazilikaya çevrilmiş. Günümüzde ufak bir bölümü cami olarak kullanılıyor. Pergamon 2014 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine eklenmişti. Şehir merkezinde küçük, şirin bir müze de var. Müzede Bergama ve çevresinden getirilen objeler sergileniyor. Şehrin dokusu çok güzel. Merkezde Arasta ve çevresinde sokak aralarında mutlaka bir yürüyüş turu yapmalısınız. Bergama'nın meşhur lezzetlerinden patlıcan çığırtmasını, karanfilli leblebisini, içine kavrulmuş çam fıstığı atılarak yapılan cilveli çayını ve karadut suyunu mutlaka tatmalısınız. Tulum peyniri, Kozak Yaylası'nın çam fıstığı ve Bergama zeytinyağı almadan Bergama'dan ayrılmayın. Keşke artık çok nadir bulunan Bergama ve Yağcıbedir halılarından da bulup alabilseniz. Efendim, Bergama'nın önemini anladık. Tarihine ve arkeolojisine göz attık. Lezzetlerini tattık. İnşallah keyif almışsınızdır. Üye olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere.